Merhaba, ben Burak Çelik. Bugün Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği ülkelerini müttefiklerle ve nükleer bombalarla beraber savaştıracağım. İlk olarak 27 tane Avrupa ülkesine karşı Türkiye'nin müttefikleri Pakistan, Azerbaycan, Rusya ve Çin oldu. Yani bu resmen demekti ki Batı bloğu ile Doğu bloğu karşı karşıya gelecekti. Öncelikle bir savaş sebebi bulursak Avrupa Birliği Türkiye'yi tam 60 yıldır arasına katıp üyesi yapmıyordu. En son Türkiye bir kez daha Avrupa Birliği'ne katılım başvurusu yaptı, fakat AB bunu da reddederek sonsuza kadar üyelik görüşmelerini askıya aldı. Bunun üzerine Türkiye çok öfkelendi ve o halde savaş için hazırlanın, çünkü sizi Doğu bloğuyla bir olup yok edeceğim deyince Avrupa, hodri meydan, sizde Rusya ile Çin varsa bizim tarafta da Amerika Birleşik Devletleri var, haydi bakalım kim daha güçlü dedi. Türkiye de buna cevap olarak Amerika'ya güveniyorsunuz, ancak ABD Rusya ile Çin gibi iki dev ülkeyle baş edemez, haydi bakalım dedi. Böylece ilk olarak Türkiye'nin hayali tıpkı Osmanlı İmparatorluğu döneminde olduğu gibi büyük topraklara sahip olmak istiyordu. Bunun içinse Avrupa'yı ele geçirmesi gerekmekteydi. Derken Rusya her türlü desteği Türkiye'ye vereceğini söyleyerek hava savunma ve çeşitli modern silahlar göndermeye başladı. Rus desteğini alan Türkiye ilk olarak Yunanistan sınırına saldırmaya başladı. Dünyanın kurallarında ilk saldıran kazanır gibi bir söz geçerliydi ve Türkiye tam da bunu yapmıştı. Yani Yunanistan'a saldırarak ilk vuran taraf olmuştu. NATO bu durumda savaşı öylece izleyecekti. Çünkü savaş kendi üyeleri arasında çıkmıştı. Bu durumda NATO'nun bir süre sonra yüksek ihtimalle üyelerinin çoğu Türkiye'ye karşı cephe alır ve NATO'dan atarlardı. Kısa bir süre sonra Türkiye NATO'dan atıldığı için otomatikmen NATO'nun hedef tahtası haline geldi. Ancak bu Türkiye için çok da üzücü bir haber değil. Çünkü en az NATO kadar güçlü iki ülke olan Çin ve Rusya arkasındaydı. Derken Yunan topraklarında ilerlemeye başlayan Türk ordusu kısa sürede Selanik kentine kadar ulaşmayı başardı. Çünkü Rus ordusuyla birlikte hareket ediyordu. Bu sırada Çin de aynı şekilde büyük bir ordu desteği gönderdi ve Türkiye bölgede adeta bir süper güce dönüşmüştü. Ancak bu arada NATO da boş durmuyordu ve ordusunu Yunanistan'a gönderiyordu. Böylece burada büyük bir çatışma yaşanmaya başladı. Rusya ise NATO'nun savaşa katılımını fırsat bilerek Ukrayna üzerinde ilerleyerek çok geçmeden tamamen ele geçirmeyi başardı. Türkiye Osmanlı sınırlarına dönmeyi hayal ederken Rusya ise Sovyetler Birliği topraklarına kavuşmayı hedef haline getirmişti. Bu sırada Yunanistan tarafına Avrupa Birliği elinden geldiği kadar para desteği ve asker gönderdi. Türkiye burada NATO ve AB ordusu tarafından kuşatılmıştı. Derken Avrupa Bulgaristan üzerinden ilerleyerek Türkiye'nin Kırklareli şehrine kadar geldiler. Ancak Türkiye Yunan cephesinde enseyi karartmadan toprak ele geçirmeye devam ediyordu. Bu arada Yunanistan'daki NATO ordusu Rusya'nın ilerleyişini durdurmak için Ukrayna sınırına gönderildi. Böylece rahatlayan Türkiye kısa sürede Mora Yarımadası çevresine kadar gelmeyi başardı. Avrupa Yunanistan'a her ne kadar destek verse de Türk ordusu çok güçlenmişti ve bu güce karşı koyamayan Yunanlar pes ettiler ve topraklarını Türkiye'ye vermek durumunda kaldılar. Böylece ilk hedefini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin yanına Arnavutluk'ta katıldı ve topraklarını hiç zorlamadan dostluk mesajı olarak Türkiye'ye verdiler. Ardından bu domino etkisiyle Türk dostu Kosova, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da Türkiye'yi sevdikleri için aynı şekilde ülkelerini Türk hakimiyetine verdiler. Bu arada Rusya NATO'yu burada oyalayıp duruyordu ve bu da Türkiye'nin işine yaramaktaydı. Bu fedakarlıktan dolayı Türkiye Rusya'ya şu mektubu gönderdi. Sayın Rusya, fedakarlığınız için teşekkür ederiz. Savaş bitiminde eğer biz kazanırsak sizinle her türlü ikili ticaret alanında anlaşmalar yapacağız ve sizi tamamen destekleyeceğiz. Rusya ise buna cevaben var ol Türkiye diye bir söz söyledi. Türkiye Avrupa'nın ele geçirdiği bölgeyi geri almak için bir plan yaptı ve bu planın adı da Hilal taktiğiydi. Türk ordusu arkasından dolaşmak için Bulgaristan'ın batısından ilerledi ve en sonunda Avrupa ordusuyla karşılaştı. Ardından Türkiye İstanbul üzerinden büyük bir askeri ordu çıkartarak Avrupa'nın karşısına çıkarttı. Böylece kara çatışmaları hızlanınca Türkiye tam o anda arkasından yeni bir ordu getirdi ve böylece Avrupa Birliği arkadan ve önden sıkıştırılmıştı. Türkiye aynı zamanda bütün vatandaşlarına milli mücadele emri vererek çoğunu savaş bölgesine gönderdi. Böylece olağanüstü bir güce kavuşan Türk ordusu Avrupa'yı burada yaşatmayarak çatışmayı önde götürdü ve kısa sürede Bulgaristan topraklarında ilerlemeye başladı. Türkiye çok geçmedi ki Bulgar topraklarını da tamamen hakimiyeti altına almıştı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Türkiye, Rusya ve Çin'e ambargolar uyguluyordu. Bu sebeple Türk ekonomisi dibi görmüştü. Ancak Türkiye zor zamanları için sakladığı altın rezervlerini Rusya'ya satarak büyük bir gelir elde ettiği için ambargolar pek işe yaramıyordu. Türkiye güçlüydü ve güçlü olmaya devam edecekti. Bu arada Rusya Türkiye'ye bir mektup göndererek "Sayın Türkiye, ha gayret Avrupa Birliği'ni bitirelim. Eğer yok edebilirsek dünya
dünyanın yeni süper güçleri biz olacağız ve herkes bize saygı duyacak dediler. Bu arada Çin yaklaşık 1 milyonluk dev bir askeri ordu çıkartmaya hazırlanıyordu. Çok geçmedi ki onları Rusya'nın savaş yaşadığı bölgesine getirdi. Bu sayede bu devasa askeri orduya karşı koyamayacak olan NATO geri püskürtülmeye başlandı. Böylece Polonya topraklarına giriş yapan Rusya ülkenin yarısını hakimiyeti altına almayı başardı. Bu arada Belarus da ülkesini Rusya Federasyonu'nun eline verdi. Aynı zamanda Rusya küçük komşu ülkeleri olan Estonya, Litvanya ve Letonya'ya askeri ordu çıkarttı. Hemen ardından da ilerleyip başkentlerini ele geçirdi. Bunun üzerine yönetimleri düşen bu üç ülkede Rusya kontrolüne geçmiş oldu. Türkiye'ye bakarsak Türkler Bulgaristan'ı tamamen aldıktan sonra Romanya'ya da saldırmaya başlamıştı ve ele geçiriyordu. Avrupa Birliği ise ordusunun büyük bir kısmını oraya gönderince Türkiye geri püskürtülmeye başlandı. Ancak Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'dan ek olarak askeri yardım talep etti. Bunun üzerine hiç düşünmeden askerlerini Türkiye'ye gönderdiler. Hemen sonra onları da savaş bölgesine getiren Türkiye bu kez yeniden topraklarını geri almaya başladı. Türk ordusu bir aylık bir süreçte Romanya'yı tamamen kendi topraklarına katmayı başarmıştı. Ardından Karadağ ordusunu sokan Türkiye bu küçük ülkeyi de hakimiyetine kısa sürede aldı. Türk ordusu için sıradaki hedef Sırbistan'dı. Sırbistan'a her bir taraftan ordusuyla saldıran Türkiye, başkent Belgrad'a kısa bir sürede girdi ve yönetimi ele geçirerek topraklarını Türkiye'ye bağlattı. Bu arada Türkiye, Ermenistan'ı ele geçirmesi için Azerbaycan'a büyük bir ordu gönderdi. Azerbaycan ise bu orduları kullanarak Ermenistan'a saldırdı. Ermenistan kısa sürede neye uğradığını şaşırdı. Azerbaycan içeri girerek 2 haftada Ermenistan'ın tamamını ele geçirmeyi başardı. Türkiye, Suriye'yi de ele geçirmek istediği için Avrupa'daki ordusunu buraya getirdi ve Suriye'ye girip toprak ele geçirmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri nükleer bomba atmaya karar verse de çekingeliydi. Çünkü Rusya'da onunkinden daha fazla nükleer başlık bulunuyordu ve elinden pek bir şey gelmiyordu. ABD'nin bu çaresizliğini gören Avrupa Birliği pes etme kararı aldı ve Türkiye ile Rusya'ya savaş tazminatı vererek savaştan çekildiler. Türkiye ise Suriye'ye saldırmaktan vazgeçti ve savaşı bitirmek istedi. Ardından Rusya ile Türkiye ikili ticaret alanında anlaşmalar yaptı ve iki güçlü müttefik oldular. Böylece savaş sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için kanalımıza abone olup bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.